Nefes kesen hızları ve ayırt edici benekleriyle bilinen çitalar, dünyanın en hızlı kara hayvanıdır. Çevik, yarı geri çekilebilir pençeleri olan, ince vücutlu, uzun bacaklı ve hafif gövdeye sahiptirler. Bu uzun boylu ve atletik iri kedi, küçük başlı, yüksek görme yeteneğine yardımcı olan, gözlerinin yanından ağzına kadar inen siyah bir iz uzanır. Bu izler güneşin parlamasını en aza indirerek avlanmaya yardımcı olmaktadır. Vücudundaki benekler, hem avlanmak hem de saklanmak için kamuflaj görevi görmektedir. Benekleri genellikle yaşadıkları gri renkli çimenlerdeki gölgeleri dengeleyerek, çevreleriyle uyum sağlamalarına olanak tanır. Dünyadaki diğer kara memelilerinden daha hızlı koşmalarına rağmen, utangaç yapıları vardır. Diğer büyük kedilerin aksine, çitalar ev kedileri gibi miyavlamalarıyla tanınmaktadır. Bu büyüleyici yırtıcı kedi hakkında birbirinden ilginç 9 çita gerçeğini keşfetmek için izlemeye devam edin. İyi seyirler. 9 numara, diğer vahşi kedilerin aksine çitalar kükremezler. Çitalar, kükreyemeyen tek vahşi kedi türüdür. Bununla birlikte iletişim biçimleri olarak, mırlama, havlama, hırıltı, tıslama ve cıvıltı gibi sesler çıkarırlar. Mutlu olduklarında, kuş çağrısına benzer bir ses, stresli veya yaralı olduklarında mırlama, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ise, inleme, hırlama veya potansiyel saldırganları korkutmak için tıslama seslerini çıkarırlar. Peki çitalar neden kükremez? Bilim adamları bunun, kükreme için gerekli hyoid kemiğinden yoksun olmalarından kaynaklandığını söylemektedir. Hyoid kemiği ise, dili ve ses tellerini desteklemeye yardımcı olan, at nalı şeklinde bir boyun kemiğidir. 8 numara, çitalar nerelerde yaşarlar? Çitalar, Kuzey Afrika, Sahel, Doğu ve Güney Afrika bölgeleri de dahil olmak üzere, Afrika'nın geniş bir bölümünde yaşamaktadır. Son 50 yılda en az 13 ülkede nesilleri tükenmiş, günümüzde en çok Doğu Afrika ülkelerinden, Kenya, Tanzanya ile Güney Afrika'nın Namibya ve Botswana ülkelerinde yaygındır. Asya çitasının az da olsa İran'da hayatta kaldığı biliniyor, ancak kritik derecede tehlikededirler. Namibya'daki çitalar, otlaklar, savanlar, yoğun bitki örtüsü ve dağlık araziler de dahil olmak üzere, çeşitli habitatlarda yaşarlar. 7 numara, dünyanın en hızlı kara memelileridir. Sadece 3 saniyede 100 km hıza çıkabilen çitalar, dünyadaki en hızlı kara hayvanıdır. Ortalama hızlarda 4 ila 5 metre uzunluğunda, yüksek hızlarda 6 metre uzunluğunda adım atabilmektedirler. Vahşi doğada çitalar, kendileri gibi hızlı koşucular olan, ceylan gibi orta büyüklükteki hayvanları avlarlar. Saatte 112 km hızlara ulaşmalarına yardımcı olan, uzun bacaklarının yanı sıra, hızlanmalarını sağlayan benzersiz fizyolojik özellikleri vardır. Kısa sürede yüksek hızlara çıkıp, bu hızlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları ekstra oksijeni sağlayan, büyük kalbe ve ciğerlere sahiptirler. Oksijen akışını artırmak için de normalden daha büyük burun delikleri vardır. Uzuvlarının esnek olması, hızlı ve verimli koşmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca çitalar pençelerini geri çekemeyen tek kedilerdir. Bu nedenle, her zaman var olan pençeleri, çitaların yüksek hızlarda koşarken zemini iyi bir şekilde kavramasına, uzun kuyrukları ise, koşma dengesine ve ani dönüşlerde yardımcı olmaktadır. 6 numara, nesli tükenme tehlikesi altındadırlar. 1900'lerde 100 binden fazla çita olduğuna, günümüzde ise vahşi doğada 7 binden az, yetişkin ve ergen çita olduğu düşünülmektedir. Çitalar, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Kırmızı Listesi'nde, savunmasız olarak sınıflandırılır. Nesli tükenmekte olan türler yasası uyarınca tehlike altında olarak listelenirler. Çitalar, sınırlı genetik çeşitlilikleri nedeniyle, habitat kaybı, insanlarla çatışmaları, yasadışı ticaret ve üreme sorunları gibi tehditlerle karşı karşıyadır. İnsanların çita avlanma bölgelerine girmesiyle de, büyük kedilerin avlanma alanında daralma görülmüştür.
Bu da çitaların beslenememesinden çiftliklere ve meralara girmeye, hatta yiyecek için hayvan sürülerine saldırmaya neden olmuştur. Bilim adamlarına göre, çita popülasyonunun bu kadar istikrarsız olması daha önceden de yaşanmıştır. 2017'de Journal of Heredity dergisinde yayınlanan bir rapora göre, çita popülasyonunu büyük ölçüde azaltan iki tarihi darboğaz olayıyla karşı karşıya kalınmıştır. Birincisi 100.000 yıl önce, diğeri ise yaklaşık 10.000 ila 12.000 yıl önce meydana gelmiştir. 5 numara, üreme ve gelişimleri. Cinsel olgunlukları 18 ila 23 ayda ortaya çıkar. Gebelik süresi yaklaşık 3 aydır ve ortalama 3 ila 6 yavru dünyaya gelmektedir. Kesin bir üreme mevsimi olmamakla birlikte, doğumların çoğu yağışlı mevsimlerde gerçekleşir. Yılın bu döneminde meydana gelen doğumlar, ceylanların doğum mevsimine denk gelir. Bu da çitalar için besin kaynaklarının artması anlamına gelmektedir. Yavrular dumanlı gri renkte, manto adı verilen uzun tüyleri sırtları boyunca uzanır. Yavrular yaklaşık 30 cm uzunluğunda, 400 gram ağırlığında doğarlar. Yavru ölüm oranı, hem vahşi ortamda hem de esaret altında yüksektir. İnsan bakımında doğan tüm yavruların ortalama %30'u, doğumdan sonraki bir ay içinde ölmektedir. 4 numara, sosyal yapıları. Çitalar, kedigiller arasında benzersiz bir sosyal düzene sahiptir. Yetişkin dişiler, yetişkin erkeklerle yalnızca üreme dönemlerinde etkileşime girer. Dişiler yavrularını kendi başlarına büyütürken, 18 aylıkken anne yavrulardan ayrılarak, yavrular daha sonra birlikte yaşarlar. Yaklaşık 2 yaşında dişi kardeşler gruptan ayrılıp yalnızlaşırken, genç erkekler koalisyon adı verilen bir grupta ömür boyu birlikte kalırlar. Koalisyonlar genellikle 2 ila 3 yavrudan oluşur ve birbirleriyle çok sıkı bağlara sahiptir. Tek başına yaşayan erkek çitalar pek yaygın görülmeseler de, olması durumunda ise genellikle uzun süre yaşamazlar. Bununla birlikte genç dişiler, yavruları olduğu zamanlar dışında, genellikle anneleriyle aynı menzili işgal eder. 3 numara, avlanma özellikleri. Çitalar etoburdur ve çeşitli küçük hayvanları yerler. Kedilerin çoğu gece yırtıcıyken, çitalar genellikle gündüz, yani sabahın erken saatlerinde ve öğleden sonraki geç saatlerde avlanırlar. Görmeye kokudan daha fazla bağımlı olduklarından, kırları bir kopçeden veya bir termit tümseyinin tepesinden taramayı severler. Genellikle hızlanmadan önce, hedefinin 90 metre yakınında sürünürler. Çitalar, keseli ceylan, steenbok, duiker, impala ve ceylanlar gibi küçük antilopların yanı sıra, yaban domuzu, kudu, sığır antilopu, roğan ve samur gibi daha büyük hayvanların genç olanlarını yerler. Alışılmadık derecede temiz beslenme alışkanlıkları olduğundan, avlarına geri dönmez ve leş yemezlerdir. 2 numara, çitanın bilinen 5 alt türü vardır. Çita popülasyonunun yaklaşık 6600 olgun bireyden oluştuğuna, bunların da giderek azaldığına inanılmaktadır. Şu anda yaşayan en yakın akrabaları puma ve jaguarundi, Echinonyx cinsi altında sınıflandırılmaktadır. Her iki vahşi kedi de Amerika'ya özgüdür. Toplamda ise 5 çita alt türü vardır. Bunlardan Güneydoğu Afrika çitası, genetik olarak 67.000 ila 32.000 yıl önce Asya çitasından ayrılmıştır. 2016 itibariyle yaklaşık 4.000 tane kalmış, bunların da Angola, Botswana, Mozambik, Namibya ve Zambiya'da seyrek olarak dağılmıştır. Kuzeydoğu Afrika çitası, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Etiyopya ve Güney Sudan'da parçalanmış popülasyonlarda bulunurlar. Genetik olarak 72.000 ila 16.000 yıl önce, Güneydoğu Afrika çitasından ayrılmışlardır. Kuzeybatı Afrika çitası, Cezayir, Benin, Burkina Faso, Mali ve Nijer'de bulunur. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Listesi'nde, kritik tehlike altında olarak listelenmiştir. Doğu Afrika çitası, Tanzanya, Kenya, Uganda ve Somali'nin otlaklarında ve savanlarında yaşar.
Masai Mara'da dahil olmak üzere Serengeti ekosisteminde ve Tsavavo'da yaşamaktadır. Asya çitası ise Orta İran ile sınırlıdır ve Asya'da hayatta kalan tek çita popülasyonudur. 2022 itibariyle İran'da 9'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere yalnızca 12 tane Asya çitasının hayatta kaldığı tahmin edilmektedir. 1 numara, kral çitalar genetik bir mutasyonun sonucudur. Yalnızca Güney Afrika'da bulunan çok nadir bir çita türüdür. Kral çita ilk olarak 1926'da Zimbabwe'de bulundu. İlk başta benekli çitadan ayrı bir tür olduğu düşünülüyordu. Zamanla, kral çitanın tamamen ayrı bir tür olduğuna dair kanıt eksikliği nedeniyle, bilim adamları önceki beyanlarını geri alarak, kral çitanın ayrı bir tür değil, bilinen benekli çitanın bir varyasyonu olduğu konusunda fikir birliğine gitmişlerdir.